Merhaba hanımlar. Yine güzel bir bebek yeleği videosuyla birlikteyiz inşallah. Şöyle göstereyim ben size. Bir parçasını bitirdim. Güzel bir erkek bebek yeleği bu. 1 yaş için çok güzel uygun olur. Aslında düz örgü. Çok da örümü basit. Gördüğünüz gibi sadece kol kesiminden sonra şurasında 2 ters 2 düz olmak üzere bir pirinç detayı var. Ve şurada da yine bir cep detayımız var. Onun haricinde gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu olmayan bir bebek yeleği. Şöyle bir parçasını, ön parçasını bitirdim. Bu iliksiz olan tarafı. İlikli olan tarafı birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Bunu şimdilik bırakıyorum. Çünkü önce arkayı size anlatmak istiyorum. Arkayı da kola kadar getirdim ben şu anda. Gördüğünüz gibi. Ama önce ben size şöyle bir ipimi göstereyim. İpim Bravo'nun bebe ipi. Güzel bir kırmızı. Renk nolusu da 576. Eğer almak isterseniz. Güzel orta kalınlıkta bir ip bu. Bununla başladım. Şişim de 4 numara. 4 numara bir şiş. Ben bebek yeleklerinde küçük şiş kullanmayı seviyorum. Eğer yakadan başladıysam da misinalı şişi seviyorum. Örümü daha kolay oluyor. Şimdi size ben arkanın kaç ilmek olduğunu söylemek istiyorum önce. Arka 72 ilmek. 72 ilmeği başladıktan sonra gördüğünüz gibi lastiğimiz ikili lastik. 2 ters 2 düz olarak yaptım. İlk başlangıçta şu birinci ilmeğimi ben hep haroşa yaparım. Bakın şöyle tam yaklaştırıyorum. Ve haroşa devam ettiririm. Birinci ilmekleri ki dikimi haroşa dikimi olsun isterim. Ve rahat olur. Hemen o ilkini arkadan ve üstten alarak haroşa yaptım. Ve düzle başladım. 2 düz 2 ters olarak başladım. Ve yine en sonu da gördüğünüz gibi 2 düz ilmekle bitti. Ve tek kalan haroşamı da ilmeğimi de haroşa olarak tamamladım. Yani 72 ilmek. Birincisi haroşa, sonuncusu tek olarak haroşa, arası da 2 düz 2 ters olarak lastiğimiz 16 sıra olarak tamamladım. Boyutu 16 sıra. Ve düz örgümüz 62 sıra. Şurası 62 sıra. 16 sıra lastik bölümü, 62 sıra düz bölümü. Şimdi kol altına geldik. Kol altında da yine kol kesimine başlamadan evvel 2 sıra haroşa yapacağız. Bakın burada da var o kısım. Modele geçmeden evvel şurada daha kesim yapmadan evvel 1 ve 2 sıra haroşa gittim. Şöyle göstereyim. Aynısını arkada da uygulayacağım. Bu haroşa kısmında kesim yok. Bedene ait oluyor orası. Yani 62 sıra düz ördükten sonra 2 sırada haroşamız var. Ben haroşamı her zaman arkadan ve üstten alarak örerim. Hem örümü kolay olur hem zevklidir. Bu şekilde 2 sırada haroşamızı yapalım ve arkanın kol kesimine birlikte geçelim. Şimdi arkadaşlar 2 tane bakın haroşamı yaptım. Şöyle daha yaklaştırayım. 2 sıra haroşamız bitti. Yani 62 sıra düz ilmekten sonra 1 ve 2 sırada haroşamı yaptım. Şimdi artık kolumuzun lastiğini ayarlayabiliriz. Size şöyle göstereyim. Bakın buradan da göstereyim size. Önce kolumuzu ayırıp sonra bu modelimizi uygulayacağız. Şimdi kol haroşamız 7 ilmek olacak. Şöyle 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek. 2 4 6 7 ilmek haroşamızı yaptım. Şu an kesme işlemi yok. Önce modeli koyacağım. Bir gidiş geliş yapacağım. Ondan sonra kesmeye başlayacağız. Bundan sonrası şöyle 2 düz ve
2 ters. Biliyorsunuz çiftli pirinçte aynı ikili lastik gibi 2 ters 2 düz işlenir. Arka sırası da aynı şekilde dönülür. Sonrasında bir değişim yapılır. Bu sırada bakın 2 düz ve 2 ters olarak başa kadar geliyorum. 2 ters 2 düz. Şöyle 2 ters 2 düz. Başta 7 ilmeğim kalana kadar 2 ters 2 düz olarak bu ikili pirinç. Şöyle 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz. Evet, en son şu 2 düzümü de koydum. 2 ters 2 düz olarak geldik. 2 düzle bitti. 2 4 6 7 tane ilmekte yine diğer kolun haroşasına kaldı. Burayı da bu şekilde yaptım. Henüz burada kesme işlemi yok. Döndüm. Bu sırada herhangi bir değişim yok. Yine haroşa olarak yapıyorum kolu. 3 4 5 6 7 2 4 6 7 kol haroşası. Şimdi tersleri ters, düzleri düz olarak, yani hiçbir değişiklik yapmadan bu sırayı başa kadar geliyorum. Şimdi tersten de başa geldim. Ön yüze döndüm. Burada bir sıra model koymuş olduk. Başladık yani modelimize. 2 ters 2 düz gittim. Şu anda pirinç olabilmesi için burada artık düz ilmeklerin ters ilmeklerin de düze dönmesi gerekiyor. Şöyle tam göstereyim size. Evet. Şimdi yine devam ediyoruz. Yalnız burada artık kesme işlemini de başlatacağız. 3 4 5 6 7 ilmek 2 4 6 7 ilmek haroşamı koydum. Şimdi burada biliyorsunuz ki 2 düz ilmeğim vardı. Burada ama bunu terse çevireceğiz ya. Onun için ilk kesme işlemimi terse çevirerek, yani hem de pirinci koymaya başlamış olacağım. Burada ön yüzde, iki tarafı da ön yüzde kesim yapıyoruz. Hemen 2 ilmeği birden aldım ve ilk kol kesimini yapmış oldum. Şöyle göstereyim bakın. Şu 2 düz ilmek, bunu terse çeviriyoruz. Hemen önden bir tane kestim ve hem ilk kesimimi yapmış oldum hem de modeli pirince çevirmiş oluyorum. Buradaki 2 ters ilmeği de 1 2 düz olarak örüyorum. Bakın buradaki 2 düz ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2. Pirinç modelini bilmeyenler için söylüyorum. Ters olanı düze çeviriyoruz. Bakın bu tersti. Şimdi bunu düz olarak örüyorum. Buradaki 2 düz ilmeği terse çeviriyorum. 1 2. Ters olanı düz olarak örüyoruz. 1 2. Düz olanı ters olarak 1 2. Bu şekilde öbür başa gelince öbür kolunda kesimini yapacağız. Bakın düzü terse çeviriyorum, tersi düze çeviriyorum. Bu ikili, çiftli pirinç de diyebiliriz, ikili pirinç de diyebiliriz. Bu şekilde başa kadar gelelim. Şimdi bakın sona geldim. Şöyle
En sonda 2 düz ilmeğim var. Bunu önden terse çevireceğim. Hem de bu tarafın kesimini de yine ön yüzde yapmış olacağım. Bakın bu 2 ilmeği birlikte aldım ve kestim. Ve kalan 2, 4, 6, 7 ilmek kol haroşamı yapıyorum. Şimdi ön yüzü geçtik. Değişimler ön yüzde yapılır. Kesmeleri de ön yüzde yaptık. Hem sağdan hem soldan. Şimdi arka yüzde kesme yok. Değişim yok. Sadece kol haroşalarını yapıp şöyle 7 tane kol haroşasını yaptım. Düz olanı düz ilmeği düz olarak, ters olanı ters olarak örerek başa kadar geleceğiz. Burada bir işlem yok. Gördüğümüz ilmekler nasılsa, nasıl örülmüşse o şekilde örerek devam edeceğiz. Ön yüzde işlemlerimizi her zaman ön yüzde yapacağız. Şimdi yine başa geldik. Ön yüzdeyiz. Bu yüzde yine hem kol kesimi yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek kolu yaptım bakın. Burada yine bir kesim daha yapacağım. Karşılıklı birer kesmiştik. Şimdi ikinci kesimdeyiz. Bu kesimi yaparken bakın şurası bakın yine terse dönüyor. Onun için yine ben önden burayı keseceğim. Şöyle ikisini birden aldım, bir kestim ve burayı da ters olarak ördüm. Şimdi buradaki tersi düze çeviriyorum. Bu 2 düz ilmeği terse çeviriyorum. Bütün işlemler ön yüzde. Kesme işlemi de ön yüzde. Değişim işlemi de ön yüzde. Arka yüzde bir şey yok. Evet. Öbür uca kadar gelelim. Orada da yine kesimimizi yapalım. Şöyle. Şimdi şöyle başa geldim bakın. Yine en sondaki şu 2 düzü terse çeviriyorum. Birini çevirdim. Birini yine çevirirken buradaki bu taraftaki kesimi de yapıyorum. Yani 2 kolunda kesimi ön yüzde bir burada başlarken geliyoruz ve burada da bu tarafın kesimini yapıyoruz. Yine burada geride kalan 7 ilmek haroşamız var. Onu da tamamlıyoruz. Şimdi iki taraftan da 2 ve 2 olmak üzere 2 kesim kolum yaptık koldan. Devam ediyoruz. Biliyorsunuz terste bir değişim yok, kesme yok. Sadece gördüğümüz ilmekleri haroşayı haroşa olarak tersi ters, düzü düz olarak örüp devam edip gidiyoruz. Şimdi yine ön yüzdeyiz arkadaşlar. Şöyle yine 7 haroşamızı yapalım. 2, 4, 6, 7 oldu. Şimdi burada tabii ki ön yüzde olduğumuz için hem de değişim yerindeyiz. Buradan yine kesimimi yaptım. Burası son kesim olacak. Bir kesim buradan ve bir kesim de karşıdan yapacağız. Bu arada da pirincimizin yönünü değiştiriyoruz yine. Evet. Şimdi öbür başa geldik. Yine burada da bir kesim yapıyorum. Bu son kesim demiştim zaten. Şöyle ve 7 haroşamı da kenardan örüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın hem buradaki model başlangıcı çift hem buradaki model bitişi çift olarak kaldı. Zaten bu 72 ilmekti biliyorsunuz modelimiz. Buradan 6 ilmek kestik. Her gidiş gelişte tek tek olmak üzere karşılıklı bir buradan bir buradan keserek 6 ilmek buradan 6 ilmek de buradan kestim. Toplamda 12 ilmek kesmiş olduk. Burada 60 ilmek kaldı şimdi. Artık kesme işlemimiz bitti.
Dediğim gibi 6 ilmek buradan, 6 ilmek de buradan kestik ve ilmek sayımız 60'a düştü. Yine şu koldaki 7 haroşaları yaparak ve arada pirinç örgülerini devam ettirerek kolu, artık kesim işlemini bitirdik zaten. Devam ettirelim bir süre daha, biraz daha ve kol uzunluğunu yakalayalım. Evet arkadaşlar, şimdi şu model kısmını tamamladık. Şöyle göstereyim size. Şurada 2 sıra haroşa gidiş geliş haroşamız vardı. 2 haroşa sıramız. Ondan hariç 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra haroşa oldu. Yani toplamda ilk başlangıçla birlikte şöyle göstereyim. 20 sıra haroşa yaptık şurada. Ve modelimiz de 18 model oldu. Şimdi artık bundan sonrasında omuz kesimine kadar sadece haroşa yaparak devam edeceğiz. Yani modeli tamamladık artık. Dediğim gibi şurası 20 sıra oldu toplamda. Model kısmı 18 sıra oldu. Bundan sonrasını da sadece haroşa yaparak omuz kısmına kadar devam ettirelim ve omuzu da yine birlikte keselim. Şimdi şu üst taraftaki haroşaları tamamladım. Bakın şöyle birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Şöyle gösteriyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve 14. haroşadayız. Şimdi artık omuzları kesmeye başlayalım. İlk omuzumuzu direkt kesmeye başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Omuzumuzun genişliği şöyle 20. Çok sıkı ve çok gevşek değil, gördüğünüz gibi. Şimdi artık karşı tarafa örerek geçeceğim ve öbür başa gelince de diğer omuzu keseceğiz. Şimdi bu başa geldim. İlk omuzu kesmiştik. Bu baştayız. Döndüm. Hemen yine buradan da şöyle 20 ilmek keselim. 2, 3, 4. Şimdi burayı da 20 ilmek olarak kestim. Şöyle 2 omuz kesildi. Ortada da yine 20 ilmeğimiz kaldı. Hemen burayı da örerek karşı tarafa geçiyorum. Ben enseyi önceden kesmeyi sevmiyorum çünkü yelek veya hırka her ne olursa olsun arkaya kaçıyor. Çocukların ensesi boş kalıyor. Onun için enseyi en son kesiyorum. Geldik başa. Hemen dönüyorum. Burayı da yine artık keserek bitireceğiz. Ortada da 20 ilmeğimiz kaldı. 20 bir omuz, 20 öbür omuz ve 20 de ense. Şimdi kesim işlemi tamamlandı. Artık burayı kesiyorum. Şöyle
bitirdik. Gördüğünüz gibi arkamız tamamlandı. Kesme işlemini de bitirdik. Ben önü de daha önceden şöyle bir parçasını yapmıştım. Şimdi artık sizinle birlikte yeniden başlayıp bütün örgüleri birlikte yaparak ön parçayı da yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi diğer önü başlamak üzere ipimizi aldık. Yalnız ben arkayla önü gördüğünüz gibi kırmızıyla yapmıştım. Şimdi diğer önü krem rengiyle yapacağım, devam edeceğim. Niye derseniz elimdeki ipleri değerlendiriyorum. Şimdi bu kırmızı ip evde vardı benim. Bununla bir arka parçayı ve bir ön parçayı tamamladım. İpim az kaldığı için yine aynı ipin krem rengisiyle devam edeceğim. Bravo'nun bebe ipi bunlar. Bakın şöyle size göstereyim. 576 renk nosu kırmızının. Bunun rengi 576. İsterseniz kullanabilirsiniz. Yine bu da Bravo'nun. Bu da 395 krem rengi. Hafif böyle sarımsı bir krem. Ama güzel bir ip. Ben bunlarla değerlendiriyorum şimdi. Bu tarafı da krem rengiyle devam edeceğim. İsterseniz siz de böyle evde kalmış iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Veya tek renk yaparsınız. O size kalmış. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi ben ön parçanın ilik yerlerini de işaretledim. Bunları da birazdan size kaçar tane olduğunu anlatacağım şöyle. Hemen ipimizi alalım ve bir 42 ilmek atalım. Şöyle 42 ilmeğimizi atıp geliyorum. Şimdi şöyle 42 ilmeğimi attım ben. Şimdi biz bu tarafı yapmıştık. Sağ parçayı yapmıştım ben şöyle. Şimdi karşısını yapıyorum. Yani şurada 7 tane haroşa ilik yerimiz olacak. Onun için buradan ters ve düzleri koyacağım. Hemen ilik yerinin yanı düz gelmesi için şuradan birlikte hesaplayalım nasıl gideceğimizi. 2, 4, 6, 7 ilmek haroşa. 2 düz, 2 ters olarak devam ediyoruz. Düz, ters, 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 düz ve bir tane de kenarda. Ben hep haroşa giderim biliyorsunuz. Şöyle. O kaldı. Hemen başlayalım. Lastiğimiz haroşa. Pardon, 2 ters 2 düz biliyorsunuz ki. Hemen şu bir tane bir ilmeği haroşa alıyorum. Aldım ve düzle başlıyorum. 1 2 düz 2 ters. Evet. 2 düz 2 ters. Hemen ilk sıradan koymaya başladık. Yine 1 2 düz 1 2 ters. 1 2 düz 1 2 ters. 2 düz 2 ters. Şöyle 2 düz 2 ters. Devam edelim. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters. Artık zaten sonuna geldik. 2 düz
ve 2, 4, 6, 7 tane burada haroşamız var. İlik yerini koyuyoruz. 7 haroşa. Pardon, yani ilik yeri derken daha iliği açmadık. Sadece ilik yerini koymak için 7 haroşa zeminini hazırladım. Şimdi ilk sıramızı gittik. Hemen ilk sırada şurada bir gidiş geliş yaptım. Çünkü haroşa çekebiliyor. O çekmeyi engellemek için. Burada şunu birlikte gidelim. 1 2 3 4 5 6 7 haroşayı yaptım. Dönüyorum. Tekrar ilkini örmeden aldım. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi döndüm. Artık örüp gideceğim. Yani burada bir gidiş geliş haroşa sırası yaptık. Çekmesin diye. Haroşa çekebiliyor çünkü. Yan tarafı düz örgü olduğu için onu çekmesini engellemek için öyle bir şey yaptık. Ve devam ediyoruz. Tersi ters, düzü düz alarak lastik örgümüzü ilk ilik yerini açacağımız yere kadar devam edelim. İlik yerini de yine birlikte açacağız. Şimdi ilk ilik yerimize geldik. 1 2 3 4 5 6. haroşayı yapıyorum. Şurada da gördüğünüz gibi ayarlamıştım. İlk iliğimizi açacağız. Şöyle basit pratik bir ilik açalım buraya. 1 2 işledim. Hemen şu 3 ile 4'ün dördüncüyü 3'ün üstünden attım. Ve bunu da işledim. Buraya attığım ilmeği bir arttırdım. 1 2 3 işledim. Dönüyorum. Yine burayı haroşa olarak şuradakinde bakın gördüğünüz gibi ilik yerimiz oluştu. 3 6 ve 7. Bu şekilde ilk iliğimizi koymuş olduk. Şimdi lastiğimizi örmeye devam edelim. Şu an lastik sıramız tamamlandı. Burası 16 sıra 2 ters 2 düz lastiğimizi yaptık. Şimdi artık düz örgümüze geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Cep detayına kadar düz örgü devam ediyoruz. Yalnız şurada şöyle düz örgümüzü gelelim. Artık lastiğimiz bitti, tamamlandı. Şimdi şuraya geldik ilik yerine. Burada yine bir gidiş geliş haroşa sırası yapacağız ki daha önce de söylediğim gibi şurası çekme yapmasın. Geldim, dönüyorum. 2 3 4 5 6 7. Buradan geri döndüm. Yani bu son düze geçtiğimiz yerde de yine bir gidiş geliş sırası haroşa yapıyoruz. Şimdi artık tekrar döndüm. Cep detayına gelene kadar ilk yerine haroşa 7
ilmek haroşa ve diğerleri düz olarak devam ediyor. Cep detayına kadar bu şekilde devam edelim. Şimdi şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şurada 12 sıra düz örgümüzü ördük. Bu kenarda da 6 sıra haroşamız oluştu. Şimdi artık şuradaki gördüğünüz bu cep detayına geçeceğiz. Bu sırayı birlikte devam edelim. İki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmeği düz olarak ördüm yine. Şimdi şu cep yeri 18 ilmek oluyor. Tersle başlıyoruz, tersle bitiriyoruz. Şöyle 2 ters, 2 düz. Şöyle 4 oldu. 2 ters aldım. 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Yani 2 ters 2 düz örgü yaptım burada. Tersle başladım, tersle bitirdim. Şu önde 6 ilmek düzümüz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve kenardaki 7 ilmek haroşamı yapıyorum. Henüz ikinci iliğimize gelmedik. Döndüm. Bu şekilde biraz daha ilerletelim. Cep yerimizi koymuş olduk. Orada bir cep yok zaten, sadece görüntü olarak bir cep detayı var gördüğünüz gibi. Yine tersi ters, düzü düz olarak devam edeceğiz. Şuradaki 6 düzü örüyorum önce. İki düz, 2 ters. Bu şekilde örgümüzü biraz daha ilerletelim. Şimdi ikinci ilik yerimize geldik arkadaşlar. Ben orayı da sizinle yapmak istedim. Şurada ilk iliğimizi açtıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12 haroşa yaptım. Ve 12. haroşada şöyle de ayırdığım gibi ikinci iliğimi koyacağım. Henüz cebimizin başındayız daha. Yine bir, ikisini aldım. Dördüncüyü üçüncünün üstünden atlatıyorum. Şöyle ördüm, artırdım. Uçta da yine 3 ilmek kaldı. Dönüyorum ve örgümüze devam ediyoruz. Henüz cebimizin başındayız dediğim gibi. Böylece ikinci iliğimizi de koymuş olduk. Yani 12 haroşa sırasında sonra, yani 12.'de ikinci iliğimi açtım. Yine 12.'de üçüncüyü, yine 12.'de dördüncü iliğimizi de açacağız ve 1, 2, 3, 4 tane ilik açmış olacağız. Şu an ikinci iliğimizi açtık. Örgümüze devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın, şu cep yerini tamamladık. Şöyle yakından gösteriyorum size. Şurası 14 sıra oldu. 14 sıra 2 ters 2 düz cep yerini koydum. Şimdi bunun üzerine haroşa devam edeceğiz. Şuradan size şöyle bir göstereyim. Şöyle yaklaştırayım. Bakın şöyle 2 diş haroşa sıramız var. Sadece cebin üstünde. Orayı da isterseniz birlikte gidelim. Önce şu düz yere gidiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 11 düzü yaptım. Tam cep yerinin üzerinde şu lastik olan kısmın üstünü haroşa olarak devam edeceğiz. Orada 2 diş haroşa olacak. Sadece bu kısım. Evet. Şöyle cep yerinin üstünü haroşa olarak aldım. Yine bu baş taraftaki 6 tane düzü yaptım ve ilk yerindeki haroşamızı da koyuyoruz. Evet. Döneceğim. Yine burayı haroşa olarak devam edeceğiz. Düzü düz, haroşayı haroşa olarak devam edelim. Şimdi şurada 2 gidiş geliş sırası haroşamızı da tamamladık. Şöyle göstereyim size. Buralar yine düz olarak gitti. Sadece cep yerinin üstünü 2 sıra haroşamızı yaptık. Artık bundan sonrasında sadece düz olarak örmeye devam edeceğiz. Yani kol ve yaka kesintisine gelene kadar bu şekilde modelimiz düz. Önde sadece ilik yerimiz haroşa devam edecek. Şöyle geleyim. 2 sıra haroşayı da göstereyim size tam olarak. Bu sırayı tümden düz geçiyorum. Şurada 7 tane haroşamız var yine ilik yere. Şimdi tam daha iyi gözüküyor. Şöyle yaklaştırıyorum. Bakın burada 2 sıra haroşamız oldu. Bundan sonrası düz devam edecek. İlik yerine geldiğimiz zaman iliklerimizi koyarak kol kesimine kadar ve yaka kesimine kadar örgümüz düz devam ediyor. Modelimizi üste tekrar koyacağız birlikte. Şöyle cep detayımız çıktı ortaya. Şimdi arkadaşlar kola kadar geldik. 3 tane de burada iliğimiz oldu. Son iliğimiz burada yapılacak. Şurası şöyle yaklaştırayım size. Şu ön ilik yerindeki haroşa sıramız tam 41 tane oldu. Yani şu uçtan saymaya başlarsak buraya gelene kadar 41 haroşa sırası yapmış olduk. Böylece kol kesim yerine geldik. Ama henüz kol kesimine başlamayacağız. Kol ve yaka kesimine. Şimdi burada 2 sıra haroşamız var. Size şundan da göstermek istiyorum. Şöyle yaklaştırayım. Şurada hiçbir kesim yapmadan 2 sıra haroşamızı yapacağız. O arada da son iliğimiz burada zaten. Yani burada şimdi haroşaya başlıyoruz. Bu haroşa sırasında hiçbir kesim yok dediğim gibi. Sadece başa geldiğimiz zaman son ilik yerimizi açacağız ve 4 tane iliğimiz oluşmuş olacak. Şurayı birlikte başa gelelim. Daha sonra da zaten modele geçeceğiz birlikte. Önce bu 2 sıra haroşamızı tamamlayalım. Hemen geldim. Sizi fazla bekletmek istemiyorum. Şöyle son iliğimizi birlikte açalım. 1, 2 haroşamızı yaptık. 3. ve 4. de ilmekleri birbirinin üstünden atlatıyoruz. Ve böylece son iliğimi de açmış oldum. Dönüyorum. Şu 2 sıra haroşamızı devam edip tekrar birlikte olalım.
Şimdi 2 sıra haroşamızı da tamamladık. Gördüğünüz gibi şöyle. Burada 1, 2, 3 ve 4. iliğimiz de zaten ilk haroşa sıramızdaydı. Burası bitti. Artık şu üst bölgedeki pirinç kısmına geçebiliriz. Bu sırayı birlikte gidelim arkadaşlar. Artık şu kol tarafına da 7 tane haroşa koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zaten yaka kısmında da 7 haroşamız vardı biliyorsunuz bu ilik kısmında. Burası da artık yaka olarak devam edecek. Şimdi bu ilk sırada kesim yok. Sadece pirinç için 2 düz 2 ters olarak modelimizi bir yerleştirelim. Bu sırada şöyle 2 düz 2 ters gidiyoruz. Evet, şöyle yaka kısmına geldim. Burayı da yine 7 ilmek haroşa olarak tamamladım. Biliyorsunuz pirincimiz 2 sırada bir dönüyor. Onun için bu arka sırayı da hiçbir işlem değişikliği yapmadan götüreceğiz. Şöyle 7 tane haroşamı yaptım. Hala kesmeye başlamadım. Artık burada da düzü düz, tersi ters olarak öbür başa kadar gelelim. Şimdi başa geldik. Artık hem kolda hem de yakada kesmelere başlayacağız. Yani ilk modelimizi yerleştirdik. Bundan sonrası kesimler başlayacak. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2, 4, 6, 7 koldaki haroşa yeri. İlk kesmemi yapıyorum burada. Kestim. Şimdi burada tersi düz olarak alacağız. Düzleri ters olarak alacağız. Yani pirince döndük artık. Modelimize başladık. Yerlerini değiştirerek öbür başa kadar geleceğiz. Kol ve yaka kesimlerini aynı sırada yapıyorum. Şimdi şunu sona gelelim birlikte. Yani daha önceden düz ördüğümüzü ters yapıyoruz. Ters ördüğümü de bakın düze çeviriyorum. Zaten çiftli pirinç böyle oluyor. Evet, başa gelmek üzereyiz. Bunu da çevirdim. Şimdi 2, 4, 6, 7. Şuradaki son 2 modeli de düz olarak ama keserek alıyorum. Böylece hem yakada hem de koldaki ilk kesimimizi yapmış olduk. Evet. Ve iliğimizi yaka haroşamızı da tamamladık. Dönüşte yine sadece tersi ters, düzü düz olarak öbür başa geçeceğiz. Çünkü 2 sırada bir değiştiriyoruz. Bakın düzleri düz, tersleri ters örerek başa kadar gelelim. Şimdi başa geldim yine. Birinci kesimi tamamlamış olduk. Hem buradan hem buradan kestim. Yine başa geldim. 7 tane koldaki haroşayı yapıyorum şimdi. 4, 5, 6, 7. Şimdi burada ilk kesimimi yine yapıyorum. Kolda ikinci kesimi yapmış olduk. Ve düzleri ters olarak, tersleri de düz olarak devam ediyorum.
Yaka kısmına gelince de yine bir kesim yapacağım. Şöyle başa geldim arkadaşlar. Evet, şunu da alıyorum. Bununla bunu kesiyorum. Burada da 2, 4, 6, 7 tane yakanın haroşası kaldı. Arka sırayı yine bildiğiniz gibi bir değişiklik yapmadan ters ters düzlü düz olarak döneceğiz ve bu kesimlere devam edeceğiz. Biraz bu şekilde keserek devam edelim örgümüze. Şimdi şöyle biraz ilerledim ben. Burada 5 tane, burada 5 tane kesimi yaptım. Şimdi kolda 6. kesimi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ve 7. Şimdi burada 6. kesimdeyim. Ve model değişikliği yerindeyim tabii ki de. Çünkü kesimleri hep doğru yüzde yaptım. Geliyorum yaka bölümüne. Yine orada da 6. kesimimi yapacağım. Bakalım 2, 4, 6, 7. Şunu alıyorum. Şöyle kestim. Ve başa kadar geliyorum yine. Arkası zaten aynı tersi ters düzü düz gidecek. Şu an kolda 6 kesim, yakada 6 kesim yapıldı. Artık kol kesimimiz tamamlandı. Burada da 2 tam model kalmış oldu. Çift sayı kesiyoruz ki modeller denk düşsün diye. Artık kolda kesim yapmayacağız. Sadece yakada kesim yaparak yine tek tek devam edelim. Biraz uzatalım. Omuz genişliğini bulana kadar devam edelim. Şimdi artık önün kesimini de tamamladık. 6 kesim burada yapmıştım. Burada da şu omuzda 20 ilmek kalana kadar kesim devam etti. Arada 3 tam model var şu anda. 7 ilmek kolda, 7 ilmek ön yakada ve arada da 3 model olmak üzere 20 ilmek oldu. Yani şöyle sayayım size. Şu iki düz haroşadan hariç 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra haroşa sırası oluştu. 16 tane de kesim olmuştur. Şimdi biraz daha bu modeli uzatıp sonra haroşa bölümüne geçebiliriz. Şimdi ben burada bir model daha gittim geldim. Artık model bölümünü tamamladık. Şimdi şöyle sayacak olursak şöyle göstereyim. Şurada 2 sıra haroşa gitmiştik biliyorsunuz modelden önce. Onunla birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 haroşa sırası oluştu burada. Aynı şekilde burada da. Şimdi bundan sonrasını sadece haroşa olarak, haroşa yaparak devam edeceğiz. Şuradaki gibi. Yani şu kol boyunu yakalayana kadar sadece kesme de kalmadı. Haroşa devam edeceğiz. Burada da 20 ilmeğimiz kaldı. Şimdi şu kol boyunun uzunluğunu tamamladık. Şöyle göstereyim. Model bitiminden sonra haroşa bölümüne geçtik ya. Burada 14 sıra haroşa yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. 14. haroşada artık omuzu kesebiliriz. Kol tarafından yakaya doğru kesimi yapıyorum. Ve böylece ön parçamızı tamamlamış olduk.
Bu şekilde kesip dikiş tarafını da birlikte yapalım. Şimdi bütün parçalarımızı tamamladık. Kesimi tamamladım ben. Bakın böyle ne sıkı ne gevşek. Normal bir kesim yaptım. Ön parçalarımız tamam. Artık dikişe geçebiliriz. Şurada ayarladığım düğme yerlerini çıkarmadım ki direkt buralara düğmeleri dikmek için. Şimdi kenarlarını biliyorsunuz ben hep haroşa devam ediyorum. Onun için de güzel bir haroşa dikimi yapacağız. Daha evvelki modellerimde de ben bu haroşa dikişini size göstermiştim. Şu kenardaki ipine, kalan ipe iğnemi taktım ve şöyle karşılıklı, bakın şöyle alayım. Haroşalar diş diş olduğu için bir oradan bir oradan alarak şöyle dikişimizi yapıyoruz. Haroşa dikişi kendini göstermediği için ben bütün örgülerimin kenar sırasını haroşa yapıyorum. Hem dikmesi rahat oluyor bakın. Hem önden hem arkadan kendini göstermiyor. Şöyle bu şekilde dikişimize devam edeceğiz. Bütün parçaları dikip tamamlayacağız. Şimdi dikiş kenarımızı tamamladık. En son biliyorsunuz şurada bir 2 sıra haroşa gitmiştik. Onu da içine alacak şekilde kol yerine kadar geldim ve şöyle ipimi sabitleyip bunu da içine yürüteceğim şimdi. İpim çıktı. Evet. Şurayı sabitledim. İpi geri şöyle aşağı doğru alıyorum ve burayı tamamladık. Burayı da keseceğiz. Şimdi artık omuz dikişine geçebiliriz. Yine şuradaki kalan ipimi biraz uzun kesmiştim ben. Oradan alalım. Hemen şuradan aşağıya iniyoruz. Şöyle aldım yine. İpimiz yaka tarafında. Hemen şuradaki kestiğim noktadan alıp yine eğer şurada bir gevşeklik varsa ki bakın bende var, onu hemen şu şekilde içe aldım. Orayı kaybettik. Bu şekilde yine karşılıklı çok dikiş yerini göstermeden dikelim. Bir buradan bir oradan alarak dikişimize devam edelim. Daha sonra bu içteki kalan iplerimizi de içe çekip kaybedeceğiz. Şimdi ben dikişi tamamladım arkadaşlar. Bakın burayı da diktim. Şöyle göstereyim. Burayı da diktim. Şöyle göstereyim. Artık düğmemizi dikmeye başlayabiliriz. Ben düğme olarak kırmızı düğmeyi tercih ettim. Çünkü ilik yerimiz krem renginin üstüne geleceği için şöyle iliklediğimiz zaman üzerine bu düğmeler gelecek. Şu şekilde. Onun için kırmızı düğme dikeceğim. Daha evvelden işaretlemiştim ben zaten yerlerini. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şöyle iliklerin hemen altından işaret koyun. Sonra da yine şöyle kırmızı ipimi taktım. Şuradan başlıyorum dikmeye. Hiç alta geçmeye gerek yok. Şöyle aldım. Alta inmiyorum. Hemen üstten dikiyorum.
Bu şekilde. Zaten kendi ipiyle diktiğim için çok fazla dikmeye gerek yok. Kendi ipini ayırdım şöyle. Onunla dikiyorum. Şuradan da sabitliyorum. Bu şekilde diktim. Kesiyorum ipimi. Birinci düğmemiz dikildi. Bakın bu şekilde. Diğerlerini de aynı şekilde dikelim. Tamamlayalım. Arkadaşlar yeleğimiz bitti gördüğünüz gibi. Düğmelerini de diktim. Bakın gayet güzel, şık, bir yaşa uygun bir yelek oldu. Şöyle arkasını da çevireyim. Tabii ki ben bunu evdeki ipimi değerlendirdiğim için iki renk yaptım. Böyle de çok güzel oldu. Siz isterseniz tamamını aynı renk kullanırsınız. Zaten bir yumaktan çıkıyor. Bu Bravo'nun ipleri bayağı bir uzun metresi. Ama daha kalın ip kullanır da daha kısa metreli bir ip alırsanız o zaman ikinci ipe de geçersiniz. Böyle güzel bir yaşa, hatta çocuk zayıfsa 1,5 yaşta bunu gayet rahat kullanır. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.